Herkese merhabalar. Yeni bir podcast bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü konumuz bir tasarımcının sahip olması gereken soft skill'ler olacak. Nedir bu soft skill'ler? Türkçe'ye çevirmeye çalışacak olursak teknik olmayan sosyal beceriler diyebiliriz, kişisel beceriler diyebiliriz. Bugünkü konumuz biraz daha tasarımcıların kendini geliştirmesi gereken bu beceriler üzerine olacak. İletişim becerileri olabilir, empati olabilir, problem çözme yeteneği. Bugün zaten hepsine detaylı değineceğiz. O zaman ben sözü kızlara bırakmak istiyorum. Bir kullanıcı deneyimi tasarımcısının sahip olması gereken kişisel beceriler, soft skill'ler nelerdir? Soft skill dediğimizde benim aklıma açıkçası ilk gelen şey iletişim becerisi. İletişim becerisi dediğimizde aslında bunu farklı şekillerde düşünebiliriz. Yaptığımız tasarımı birine anlatmak ya da kendi ekibimizle iletişim kurmak. Bunların hepsi aslında iletişim becerilerine giriyor. Mesela iletişim becerisini bir tasarım sürecinde gördüğümüzde aslında biz müşterilerle iletişime giriyoruz. Onlardan ihtiyaçlarını öğreniyoruz. Kullanıcılarla iletişim haline giriyoruz. Kullanıcı görüşmeleri yapıyoruz. Onların dertlerini öğreniyoruz. İhtiyaçlarını öğreniyoruz. Ondan sonra kendi ekibimizin içine dönüyoruz. Proje müdürüyle, teknik ekiple görüşüyoruz. Onların perspektiflerini öğreniyoruz. Aslında iletişim bizim için uçtan uca gereken ve her zaman işimizin içinde olan bir beceri. Bu noktada da tabii ki bizim için önemli olan doğru iletişimi kurabilmek. Yani müşteriyle nasıl konuşmamız gerektiği, kullanıcıyla nasıl konuşmamız gerektiği, bunların hepsi kendi içinde farklı farklı tecrübe ettikçe öğrendiğimiz şeyler. Bu noktada dediğim gibi iletişim benim aklıma gelen ilk şey ve iletişimi şöyle de bir alt kademeye indirebiliriz. O da hikaye anlatıcılığımız. Çünkü iletişim becerimiz aslında bizim için yaptığımız tasarımı sunmak ve karşı tarafa anlatmak için de çok önemli. Peki bu neden önemli? Çünkü bizler bir tasarım yapıyoruz. İnsanlardan feedback topluyoruz, kullanıcıların görüşlerini alıyoruz, kendi ekibimizin görüşlerini alıyoruz ve bir tasarımcı olarak bizim kendi perspektifimiz var ve bunu bir şekilde tasarımımıza yansıtıyoruz. Ve günün sonunda aslında şirket açısından baktığımızda şirket bizim tasarımımıza bir yatırım yapıyor. Ve bu yatırım aslında o tasarımı yapmak, yaptırmak ve canlıya geçmek. Ve bu noktada da biz neden bu tasarımı yapalım? Neden bizim çözümümüz gerçekten yapılmalı gibi sorular aslında bizim bir noktada cevaplamamız gereken sorular ve bu noktada aslında bizim en önemli aracımız hikaye anlatıcılığı. Yaptığım tasarımı etkili bir biçimde neden, sonuç, elindeki verilerle ve verdiğin tasarım kararlarıyla bunların nedenlerini anlatabilmek. Bu noktada da hikaye anlatıcılığı aslında benim aklıma gelen ikinci bir önemli soft, teknik olmayan ama işimizi yaparken gerçekten çok önemli olan bir yetenek. Tam olarak bununla alakalı küçük bir deneyimim olmuştu benim. Hemen belki örnek olarak ona küçük bir değinebilirim. Bizim bir projemiz daha üst yönetim tarafından bir türlü böyle kabul edilemiyordu. Bir fikir aşamasındaydı ama tabii ki öncesinde bir onun işte discovery süreci tamamlanmış. Yani elimizde datalar vardı, kullanıcı ihtiyacı vardı. Aslında why sorularına neden bunu yapıyoruz, değeri ne sorularına cevabımız vardı. Ama bir türlü ikna tarafında başarılı olamamıştık ekipçe. Proje yöneticim de ben de. Ve bunu aşmak için de aslında tabii ki bir toplantı ayarlandı. Ve o toplantıya hazırlanırken ben şu yöntemi izledim. Önerebilirim yani. Çünkü işe yaradı. Yani şöyle aldığımız dataları vesaire kullanıcı ihtiyaçlarını halihazırdaki sahip olduğumuz kullanıcı journey'sine matchledik. Yani onların pain point'lerinin olduğu yerde bizim aklımızdaki özellik bu şekilde bir çözüm getiriyor buna şeklinde. Hem görsel bir sunum hazırladık hem de ben birazcık böyle heyecandan dolayı yanlış bir şey söyleyeyim vesaire diye kendimi birkaç kere sunum yaparken record ettim. Yani proje yöneticimle beraber bölüşmüştük sunumumuzu zaten. Bu görsel journey anlatımı ve prototip üzerinden gidiş bendeydi. Ve hani her zaman sunumumuzu yaparken yeterli özgüvene sahip olmayabiliriz, dilimiz sürçebilir, çok yerinden fazla heyecanlanıyoruz. Bu gibi durumlarda ben record etmeyi önerebilirim. Tasarım tarafında da gerçekten bazı şeyleri görselleştirmek, özellikle elinde data varken vesaire, bunlarla o journey'i süsleyip de bunu bu şekilde aktarmak
Ya üst yönetim ne yapmıştı? Empati yapabilmişti kullanıcıyla. Hatta öyle ki kullandığım personelin ismini kullanmaya başlamışlardı bu projeden söz ederken. Devamlı hani onlara bir şekilde biz hem bunun nasıl bir değer getireceğini kanıtlamış olmuştuk. Hem de ikna etmiş olmuştuk bir şekilde. İkna etmek için bence de iletişim becerileri çok ama çok önemli. Bu dediğine ek olarak yani evet, bu hikaye anlatıcılığı ve iletişim becerisi bizim iş hayatımız için çok önemli. Buna ek olarak aslında iletişim becerisi işi bulurken de çok önemli. Yani çünkü aslında senin portfolyonda bir hikaye anlatıcılığı olmalı. Girdiğin mülakatta da bir hikaye anlatıcısı olmalısın ki o verilen kısa sürede kendine yaptığın işleri düzgün bir biçimde belli bir akışta anlatıp karşındakine kendini ve kendi projelerini, kendi ürünlerini aktarman gerekiyor. O yüzden iletişim, hikaye anlatıcılığı hem işimizde hem de iş bulma sürecinde aslında bizim için çok önemli beceriler. Bu arada şu durumlarda da aslında iletişim becerilerimiz sayesinde bazı kararlar alabiliyoruz. Mesela deadline'in çok yakın olduğu bir projeyi düşündüğümüzde herkes stresli ya da mesela yeteri sayıda yazılımcı yok. Ya da mesela müşterilere söz verdik ama üst yönetimden gelen karar değişikliklerinden dolayı bazı projeleri önceliklendirip onların ve müşterinin daha ihtiyacı olan projeleri daha ertelememiz gereken durumlar olabiliyor. Yani çok değişik senaryolarla baş başa kalabiliyoruz ve böyle durumlarda genellikle tasarımcının rolü de iletişim sayesinde hem product manager ile yani ürün yöneticisiyle hem yazılımcılarla belki üst yönetimle belki müşteriyle aradaki doğru ilişkiyi kurabilmek, kullanıcının ihtiyaçlarını yani datadan öğrendiğimiz sonuçları mesela yeri geldiğinde e, sizlerin de bahsettiği gibi hikaye anlatıcılığıyla anlatıp mesela neyi neden öncelendirmemiz gerekiyor, neyi neden bırakmamamız gerekiyor ya da bırakıyorsak mesela bunun ilk fırsatta yapılmasına dair bir söz almak için ya da önceliklendirmek için bu iletişim skilllerini kullanarak aslında kullanıcının ihtiyaçlarını hep korumaya çalışmalı. Çünkü daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi farklı rollerin farklı sorumlulukları olabiliyor. Yani mesela bir genel müdürü düşündüğümüzde ya da business tarafını, marketing tarafını düşündüğümüzde onların goal'ları daha farklı olabiliyor. Ama bizim tasarımcının görevi her zaman kullanıcının ihtiyaçlarını, bizim kullanıcılardan öğrendiğimiz acı pointleri ya da işte hani datadan öğrendiğimiz zaman neyi ne kadar hızlı yaptıklarını, neyi başarmak istediklerini en iyi bilen insan biz olduğumuz için bu durumlarda iletişim becerilerimizi kullanarak iyi bir sunum tekniğiyle mesela Dilmi'nin anlattığı gibi bazen belki görselleştirmemiz gerekiyor iletişimi sağlamak için. Empathy map'ler geliştirmemiz gerekiyor. Bazen user flow çıkartmamız gerekiyor. Bazen belki de journey map oluşturmanız gerekiyor ki aradaki iletişimleri sağlamak adına. O yüzden katılıyorum. Gerçekten çok önemli bir skill ve bununla ilgili bir sürü kaynak da var. Nasıl hikaye anlatıcılığımızı geliştirebiliriz? Bu arada iletişim dediğimizde de demin de söylediğimiz gibi hem sözsel olabilir hem yazı olarak olabilir. Yani farklı kanallarda iletişim becerilerimizi geliştirebiliriz. Mesela bu bir e-mail yönüyle de olabilir. Ya da bir dataya baktığımız zaman oradan edindiğimiz sonucu ya da araştırma çıktılarımızı Elif'in de Dilim'in de bahsettiği gibi güzel bir şekilde görselleştirdiğimizde de kullanıcıya karşı tarafa geçebilir. Yani biz de neyi biliyoruz? Gerçekten uzmanlık alanımız ne? Edindiğimiz bilgiler ne? Kendi alanımızda uzman olup ve edindiğimiz bilgileri karşı tarafa aktarmamız lazım ki karşı taraftaki insanların da kendi perspektifleriyle daha kolay karar verebilmelerini sağlamaya yardımcı olmamız gerekiyor. Mesela bir ürün müdürüyle ya da bir yazılımcınızla ya da işte teknik ekiple anlaşmaya varmanız gereken konularda projedeki özelliklerin mesela önceliklendirilmesinde gerçekten bu alanında uzman olmak bazı şeylerin kolay önceliklenmesini, karşı tarafı daha kolay ikna etmeyi sağlayabiliyor. Mesela ben bunu kendi hayatımda da çok deneyimledim. Ne kadar şeffaf olursam, ne kadar neyi bildiğimi karşı tarafa anlatırsam mesela grooming toplantılarında ya da sprint toplantılarında, stand-up'larda o kadar development'ta daha iyi oluyor, sorunları daha iyi çözebiliyoruz, ürün müdürümle daha iyi önceliklendirme yapabiliyoruz. O yüzden tasarımcının gerçekten uzman olduğu konuyu karşı tarafa iyi bir şekilde yansıtmayı öğrenmesi lazım. Bu dediğime ek olarak aslında biz tasarımcı olarak neyi neden yaptığımızı biliyoruz, tasarım ilkelerini biliyoruz. Mesela bir renk seçtiniz, o rengin neden seçtiğinizi biliyorsunuz ya da biliyoruz. Ama anlattığımız kişi bu konuda uzman bir kişi olmayabilir ve sizin her şey kafanızda yerli yerinde olabilir.
Ama iletişim, hikaye anlatıcılığı bu noktada devreye giriyor ki kendi kafamızdaki o noktaları karşıya aktaralım ve yaptığımız tasarım herkese anlamlı hale gelsin. Bu noktada da belki altını çizmemiz gereken başka bir önemli teknik olmayan soft skill'imiz ise empati. Empati de yine bizim görev tanımımızda kullanıcıyla empati kurmak, kullanıcının yerine kendimizi koymak, onun ihtiyaçlarını anlamak, dertlerini anlamak ve bunlara çözüm üretmek gibi olsa da ve bu da önemli bir yetenek olsa da empati aslında bizim iş hayatımızda da çok önemli bir yeri var. Kendimizi takım arkadaşlarımızın yerine koyduğumuzda da aslında kafamızda bazı şeyler daha netleşiyor ve bu bizim hem tasarımımıza hem iletişim becerilerimize ve günün sonunda aslında ürüne de yansıyor. Çünkü ben kendimi PM'in yerine koyuyorum ve onun perspektifiyle bakıyorum. Ya da yazılımcının yerine koyuyorum, onun perspektifiyle bakıyorum. Kullanıcının yerine koyuyorum, onun perspektifiyle bakıyorum. Evet, bizler tasarımcı olarak aslında ürün geliştirme aşamasında kullanıcının sesiyiz. Kullanıcı yerine belki o masada oturuyoruz. Ama günün sonunda hepimiz bir ürün üretme noktasına geldiğimizde bizim takım içerisindeki herkesle de bir empati kurmamız ve uyumlu biçimde çalışmamız gerekiyor. Bence çok doğru bir noktaya değindin Elifçim. Gerçekten de empati bizim için çok önemli. Bunu da geliştirmek için aslında çok sık feedback alıyor ve veriyor olmamız lazım. Sen de söylediğin gibi ben mesela sadece tasarımcı kafasında düşündüğüm zaman bazen karşımdaki developer'ın ya da işte PM'in ya da teknik grubun ya da işte müşterinin benim açımdan nasıl olduğunu, neler yapılması gerektiğini anlamıyor olabiliriz. O yüzden çalışmamız sırasında hem feedback almalıyız, yaptığımız bu tasarım sürecinde olabilir ya da araştırma sürecinde olabilir ya da mesela zaten hepimizin bildiği gibi tasarım yapıldıktan sonra da kullanıcılardan da feedback alabiliyoruz. Çünkü biz kullanıcı da değiliz. Yani bazı şeyler bize doğru gibi gelebiliyor ama biz gerçek kullanıcı olmadığımız için mesela sürekli user testingler yapıyoruz ya da işte bazen A/B testingler yapıyoruz. Bunlar da aslında araştırma metotlarını neden kullanmamız gerekiyor? Bunun da bir yanıtı. Feedback almak gerçekten çok önemli. Burada da aslında profesyonel kariyerimizi geliştirirken de feedback almamız önemli. Ya da bir sorunu çözerken de feedback almamız gerekiyor. Bu bazen mesela tasarımcı arkadaşlarımıza da fikrimizi gösterip anlatıp onların perspektifiyle tekrardan tasarımı tasarlamamız gerekebilir. Bunlarda dikkat edeceğimiz noktalarda şöyle hani feedback alırken kendi fikrimize çok bağlı kalmamamız gerekiyor. Yani açık görüşlü olmamız gerekiyor. Bazen aldığımız feedbacklere göre baştan başlamın normal olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ya da tasarım feedback'i alırken de eğer düşünmediğimiz noktalar olduğunda ve insanlar bize bunu söylediğinde bunu gerçekten oturup bir düşünüp değerlendirmemiz, negatif olarak algılamamamız gerekiyor. Feedback verirken de dikkat etmemiz gereken şeyler var bu arada. Feedback alırken dedik hani gerçekten fikrimize bağlanmamamız gerekiyor, açık görüşlü olmamız gerekiyor. Feedback verirken de bir feedback nasıl verilmeli? Tonlarca makale var. Bunun hakkında gerçekten bence herkesin okuması ve kendini geliştirmesi gerekiyor. Mesela karşınızdaki kişiye ya da mentörü olduğunuz bir junior designer'ın gelişimi için feedback vereceksiniz. Onu incitmeden, onun zayıf noktalarını nasıl iyileştirebiliriz, onun motivasyonunu kırmak yerine onu motive edecek şekilde vermenin yollarını bulmamız gerekiyor. Özellikle mesela senior olanlar ya da işte design management yani yönetim kısmında olan arkadaşlarımızın ya da işte tasarımcıların bunu bence çok üzerine düşünmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten de 8 saatimizi harcadığımız, çok yoğun çalıştığımız, çok emek verdiğimiz işler yapıyoruz. Çok zaman harcıyoruz, bazen çok yoruluyoruz. O yüzden başta da söylediğimiz gibi empati kurup o insanın gerçekten önce emeğini takdir etmemiz gerekiyor. Onu anlamamız gerekiyor. Eğer bir problem varsa o problemin kökünü anlamamız gerekiyor ve karşımızdaki kişiyi onore ederek o kişiyi daha yapıcı şekilde feedbackler vermemiz gerekiyor bence. Bu konuda çok önemli. Evet, aslında bir sürü güzel yetenek saydınız bir tasarımcının sahip olması gereken. Bunların en başında da aslında bizim bir uzmanlığımız var ve insanları etkilemek, onları ikna etmek için aslında bu uzmanlığımızdan çokça faydalanıyoruz. Yani bu uzmanlığı satıyoruz biz bir şekilde. Yazılı veya sözlü olan iletişim becerilerimizle bu uzmanlığı satıyoruz. Empati yapıyoruz. Feedback alıp veriyoruz. Eleştiri bunu yaparken de tasarımcı olduğumuz için açık fikirlilikle tüm eleştirileri kucaklıyoruz diyelim. Farkındaysanız bunların hepsini siz anlatırken aslında bir yönden de takım çalışmasına değinmiş olduğunuz kızlar. Aslında
bir diğer sahip olmamız gereken yeteneklerden bir de iyi bir takım arkadaşı olmak. Ya aslında tüm bu saydıklarımızı yukarıdan bir göze bakacak olduğumuzda diğer tasarımcılar olsun, yazılımcılar olsun, ürün yöneticilerimiz olsun herhangi bir ekiple aslında bizim uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki aslında bunun alt basamakları da sizin anlattığınız gibi kırmadan yapıcı feedbackler vermek, başka tasarımcı arkadaşlarımız olsun. Eleştiriye devamlı açık olmak. Çünkü dediğimiz gibi biz aslında kendimiz çok ciddiye almamayız. Evet güzel bir uzmanlığımız var. Evet bunu çoğu zaman ikna etmemiz gereken mecralarda kullanıyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz ama biz de hata yapabiliriz. O yüzden her zaman dataya, empatiye, personaya değinmek, başka insanların görüşlerine açık olmak, eleştirileri hep yapıcı algılayıp ona göre iyileştirmeler yapmak bizi iyi ekip arkadaşı yapacak diğer soft skill'lerden diyelim. Ekip çalışması dedikten sonra başka neler olabilir sizce? Başka ne önerilerde bulunabiliriz? Bence bir diğer önemli olan soft skill de problem çözme yeteneklerimiz. Yani aslında tasarımcı olarak bizim görevimizin temelinde bir problem var, bir kullanıcı problemi var ve biz bunu çözmeye çalışıyoruz. Bu noktada da bir problemi anlamak, problemi doğru belirlemek çok önemli. Çünkü aslında şu ikisi arasında büyük bir fark var. Hani bir problemi doğru çözmek ve doğru problemi çözmek. Bizim ilk amacımız doğru problemi belirlemek ve o doğru problemi belirledikten sonra onu çözmek. Bu problemi belirlemek için de farklı araştırma metodları kullanabiliriz, tasarım metodları kullanabiliriz. Tabii problem çözme yeteneğine ek bir yetenek de aslında kritik düşünme. Kritik düşünme de biz problemi çözerken bazı hipotezler kuruyoruz, bazı fikirler öne atıyoruz ve bu fikirlere aslında bağlı kalmadan, daha doğrusu kimsenin fikrine bağlı kalmadan bütün bu hipotezlere ve verilen kararlara eleştirel bir biçimde bakmak gerekiyor. Yani biz bu hipotezi verdik ama neden? Biz bu bağlantıyı, bu çözümü kurduk ama neden? Size gelen feedbacklere ya da kendi yaptığımız tasarıma bile böyle bir kritik bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Ve tabii ki aslında günün sonunda bunların hepsi biraz analitik düşünceye giriyor. Yani bir problem çözümü, eleştirel bakmak, kendimize eleştirel bakmak, probleme eleştirel bakmak. Bunların hepsi de bence bizim için önemli olan yeteneklerden. Problem çözme yeteneğin her tasarımcının bence en sahip olması gereken yeteneklerden birisi bu. Bunu yaparken de dikkat etmemiz gereken şeyler var. Mesela bir probleme odaklandığımızda o problemin sadece tek bir çözümü olmayabilir. Sadece tek bir fikre saplanıp kalıp başka alternatifler düşünmeden o fikre yönelik gitmek her zaman doğru bir perspektif, doğru bir bakış açısı değil aslında. Bizim şu yeteneği ne sahip olmamız gerekiyor? Gerçekten her sorunu çözen problem bu mu? Başka elimdeki bulgular ne? Elif'in de söylediği gibi gerçekten aldığımız her kararı zaman zaman bir sorgulamamız gerekiyor ve farklı olasılıkları da düşünmemiz gerekiyor. Bunu mesela başka bir şekilde çözebiliyor muyum? Ya da bu çözümümün başka alanlara, başka mesela flow'daki, akıştaki başka kullanıcıların tasklarına olan etkisi ne? Yani her zaman bir aslında etkileşimi var. Yaptığın çözümün her zaman mevcut üründeki olan özelliklere, olan çözümlere bir etkisi olabiliyor. O yüzden bir üstten bakmamız gerekiyor gerçekten. Hani her zaman mesela küçük soruna odaklanmak yerine bir çözüme odaklandığımızda bir durup bir büyük perspektiften, büyük çerçeveden tekrar hatta gerekiyorsa tekrardan mesela kullanıcı çıktılarına ya da işte kullanıcının problemine, pain pointlerine dönüp bir bakmak, kendimize zaman zaman doğru yolda mıyım diye hatırlatmak gerekiyor. Aynı zamanda gerçekten de problem çözerken aktif bir dinleyici olmamız gerekiyor. Yani bu problemi mesela çözdüğümüz problemi demin de bahsettiğimiz gibi feedback alıyoruz dedik, gösteriyoruz dedik. Belki demo yapıyoruz kullanıcılara, testler yapıyoruz. Onlardan gelecek feedbacklere ya da işte tasarımcı arkadaşlarımızdan gelecek feedbacklere açık olmamız gerekiyor. Aynı şekilde de ön yargılardan kaçınmamız gerekiyor. Bazen belki
ön yargılı yaklaşabiliriz bazen feedback aldığımız insanlardan, kurumlardan ya da kişilerden. Bunlardan olabildiğince uzak olup aslında feedback'in kendisine odaklanmamız gerekiyor. Veren insandan ya da bizim ön yargılarımızdan ziyade bunlar da bence problem çözme becerilerimizi olumlu etkileyen şeyler. Bunun haricinde de problem çözme becerilerimizi geliştirebilmemiz için her zaman aslında meraklı ve sürekli öğrenen insanlar olmamız da gerekiyor. Çünkü bildiğimiz üzere zaman geçtikçe farklı farklı tool'lar çıkıyor, farklı parametreler giriyor ya da teknoloji mesela şu an yapay zeka kullanıyoruz. Kullandığımız ürünlere kadar, tasarım tool'larına kadar girdi ve bu da birtakım alışkanlıkları da değiştiriyor. Kullanıcıların mesela mevcut olan alışkanlıklarını, mental modellerini değiştiriyor ve bunlar da aslında problemi de değiştiriyor bir nevi ya da bizim bulmamız gereken çözümü de değiştiriyor. Belki biz mesela 2 yıl öncekinin tasarımlarıyla, teknolojisiyle bir çözüm düşünüyoruz. Yapay zekanın etkilerini düşünmeden mesela bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama her zaman boş vaktimizde ya da çalışırken mesela ben buna çok inanıyorum. Kendimizi sürekli bir yenilikleri, yeni çıkan haberleri öğrenip gerçekten de kendimizi beslememiz gerekiyor ki şu an kullanıcılar neye alışıyorlar? Kullanıcıyla iletişime geçme şeklim, şu anki iletişime geçme şeklim gerçekten bu çağda, bu zamanda doğru mu? Yeni çıkan şeylerde zaten demin de söylediğim gibi tasarım yaptığımız tool'lara kadar indiği için belki mesela bir tasarım yaparken 2 dakika harcayacağım bir şeye ben belki kendimi geliştirmediğim için yarım saat harcıyorum. Daha uzun sürede problem çözülmeme sebep oluyor mesela bu. O yüzden bence her tasarımcının çok meraklı olması lazım. Teknolojiyi, haberleri, kullanıcıların yeni alışkanlıklarını da takip ediyor olabilmesi lazım. Çok güzel özetledin Nurgül. Aslında dediğin şey bir nevi adaptasyon diye de adlandırılabilir belki. Hani değişen gereksinimlere ve geri bildirimlere, zamanın gerekliliklerine yönelik biz aslında adapte olma yeteneği, esnek bir şekilde hemen ona uyum sağlama yeteneğine sahip olmayız tasarımcılar olarak. Ve zaman dedin mesela, oradan aslında biraz da zaman yönetiminin de aslında ne kadar önemli olduğunu, kendimizi geliştirdikçe zamanı yönetme konusunda da daha yetkin düzeye ulaşacağımızı söyleyebiliriz. O zaman bugün de bu şekilde bölümü noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Güzel noktalara değindik. Şimdiye kadar bölümlerde hep teknik konuşmuştuk. Bugün de teknik olmayan soft skill'lerimiz neler olmalı, kişisel yönde kendimizi nasıl geliştirebiliriz iyi bir tasarımcı olmak için, bu konuları konuştuk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.